uzaya yaptığımız turistik gezi, ne de Merkez Bankası Başkanı'nın görevden affını istemesi, ne inanç ve ifade özgürlüğünü kullandığı için öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca, ne bir takım iltimas karşılığında cinsel ilişki pazarlığı yapan Aksu Belediyesi Yapı Denetim Müdürü ve ne de yaptığı iyiliği canına mal olup onunla birlikte insanlığın da öldüğü taksici Oğuz Erge, ne de insanların bu kadar gözünün dönmesi, insanlıktan çıkması. Bütün bunları sadece bir hafta içerisinde yaşadık ama bizim gündemimiz ne peki? Sanki başka derdimiz, tasamız yokmuş gibi. Tabii ki Dilber de Dilber. Geçtiğimiz hafta insanlar anne babasının yüzünden daha çok Dilber'i gördü. Artık ülkenin en ünlü Dilberleri de bunlar değil. O yüzden bu videonun konusu inci taneleri ya da pavyon gülesi. İşte buyurunuz Dilber. Ya Allah aşkına pavyon bataklığına düşmeyen, pavyon anlatmayan bir sen kaldın. Ülkede konuşulması gereken, tartışılması gereken binlerce mesele varken hepsinden Dilber'i mi anlatacaksın diyenlere ufak bir hatırlatma. Maalesef deprem önlemleri, yapay zekanın olası tehlikeleri, sosyal medyanın zararlarını anlattığımız videolar izlenmeleri ortada. Herkes kaliteli içerik görmek istiyor. Kimse de Dilber izlemiyor değil mi? O yüzden 24 saniyelik bir video 30 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiş. Dilber elbisesi yok satıyor. Pavyon dansı kursu açılıyor. Dilber'in şarkısı her yerde. İnsanlar deli gibi sosyal medyada Dilber dansı yapıyor. Radyolarda her yerde bangır bangır çalıyor. Hatta inanır mısınız? İnsanlar derdi tasayı unuttu. Memlekette kirasını ödemeyen ne kadar erkek varsa Dilber'in evinin olmayışını kendine dert edindi. Kimileri de oturduğu sıcak evinden, rahat hayatından pavyon güzellemesi yaptı. Gerçek hayatta Dilberlerin ne yaşadığını unutup onun gibi dans etti. Çünkü acımasız gerçeklerdense aşk meşk işleri daha güvenli liman. Hatta yiyip içip dedikodu yapıyorlar. Kendi istekleriyle orada kalıyorlar. O kadar da kötü bir yer değil demeye başladılar. Yılmaz Erdoğan kaleminden BKM projesi olarak 17 Aralık'ta Kanal D'de önümüze bir tanıtım fragmanı düştü. Açıkçası insanlar pek de ilgi göstermedi. Ne var ki ya bunda? Adam karısını öldürmüş, aile içi şiddet konusu defalarca işlendi. Her gün benzeri en az 3 haber 3. sayfada çıkmıyor mu? Ya bizim gibi bir ülke için vakayı adiyeden, zira şiddete alışmış bir toplumuz. Açıkçası beklendiği ilgiyi görmedi bile. Sonra çok geçmeden bir fragman daha bomba gibi düştü önümüze. İşte bu göle düşmüş taş etkisi gösterdi ve dalga dalga yayıldı. Fragmanda sadece Hazar Ergüçlü yani Dilber oynuyordu. Ki zaten bu piyasada yıllarını geçirmiş bir oyuncunun bir dansı kotarması gerekiyordu. Ne vardı ki bunda? Hakimilerince başarılı bulunsa da izlenip geçilebilecek bir videoydu. Nasıl olduysa köpürtüldükçe köpürtüldü. Biz hiçbir şey anlamamışken sosyal medyadan haberlere, gazetelerden televizyonlara her yerde virüsten daha hızlı yayıldı. Hazar Ergüçlü'nün dansından kıyafetine, arka plandaki şarkıdan dövmesine kadar her şey, her detay olay oldu. Yurdum abazanları Dilber'e gönül Oscar'ını çoktan verdi. Sanki sanırsın Black Swan filmindeki Natalie Portman'ın Kuğu Gölü Paris'i performansı ve bunun için aylarca yıllarca ders alınmış, çalışılmış. Filmi izleyenler Natalie Portman performansıyla uzaktan yakından alakası olmadığını anlamışlardı. Bale gibi disiplin ve yıllarca emek isteyen bir dans da değildi üstelik. Daha sonra her yerde Hazar Ergüçlü'nün yani Dilber ablamızın rolüne nasıl çalıştığı, nasıl emekçi olduğu güzellemeleri yapıldı. Dizide onlarca oyuncu karakter, yüzlerce görebildiğimiz, göremediğimiz emekçi varken hepsinden sadece Dilber'in ve dansının ön plana çıkması bile yurdum insanı hakkında çok şey anlatıyordu. Hatta dizideki Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün bile 2,5 saatlik ilk bölümde çok daha başarılı performansları varken hepsinden sadece bu dans konuşuldu. En çok izlenen bu sahne oldu. Tabi her şeyin suyunu çıkarmada üstümüze olmadığı için yeni tanıtımda da Dilber ablamız yine oynuyordu. Domino taşı gibi onunla birlikte tüm Türkiye'de oynamaya başladı. Sosyal medyada önümüze sürekli aynı şarkı eşliğinde oynayan insanlar düştü. En basit haliyle Türkiye'de 85 milyon kişi varsa 26 milyon kişi izlemiş. O da sadece YouTube platformunda. Çok tutunca da artık Dilber'i her bölüm oynatır oldular. Dilber efkarlanır oynar, sevinir oynar, üzülür oynar, Azem Hoca'yı görür oynar, bölüm başı oynar, bölüm sonu oynar. Bir kere tuttu bu oynama işi. Tabii bizim her durumda kutuplaşmaya can atan yurdum insanı yine büyük tartışmalara, polemiklere girdi. Yine bir köşede bozulmaya yer arayan toplum ahlakına ekmek çıktı. Ve yine buna karşı çıkan insanlar oldu. Şimdi doğruya doğru. Bizim ülkede müthiş bir etkilenme kültürü var. Bir şey modaysa, popülerleştiyse tamam. Bu ülkede kötü karakteri oynayan oyunculara saldırıldığına da defalarca şahit olduk. Ölen kurgu karakterlerin cenaze namazlarına, ölüm yıl dönümlerine de. Yani yabancılar gibi dizi işte izleyip geçiyoruz durumu yok. O yüzden her Breaking Bad izleyen uyuşturucu işine mi giriyor, her Dexter izleyen katil mi oluyor gibi savunmalar bizim ülkemizde işlemiyor. Bir dönem her caddede köşede çukur işareti bırakılan, insanların yaz sıcağında kaban giydiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bazı kesimin de pavyon güzellemesi yapması gerçekten rahatsız etti. Kendilerince bir isim de taktılar buna, pavyon kültürü. Halbuki pavyon gibi bir yerde kültür ne arar? Pavyon dediğimiz ortam ile kültür kelimesini aynı cümlede kullanılması bile abeste iştigal. İzlediğimiz
Gittiğimiz o mekanlar ne hikayeler ne dramlar barındırıyor bir tek Allah bilir. Bu yüzden orada çalışan kızlar pavyona girmez, pavyona düşer. Aile içi istismar, taciz, dayak, yoksulluk, kim bilir hangi sebeplerle yolları orayla kesişiyor. Kim bilir kaç tane genç kız o ışıklı cafcaflı tabela altında günden güne soluyor. Yaşanmadan biten ziyan olmuş hayatlar. Biraz şanslı olanlar bir yolunu bulup kurtuluyor bu bataktan. Gerçi bu sefer de geçmiş hiç peşini bırakmıyor. Zaten pavyona gelen adam da sen de nereden geldiğini hiç unutmuyorsunuz. Unutturmuyorlar. Kimi kesim sadece kons yapıyor. Milletin içkili ağız kokusunu çekiyor. Elleri kollarıyla yaptıkları tacizlerine ses çıkartıyor. Üstelik bu kesim şanslı olanı. Bir de fuhuş bile yapan, yaptırılan diğer bir kesim var ki yani demem o ki buradaki kadınların hayatı yaşadıkları o kadar özenilecek şeyler. Bu tür mekanlar da gidilecek yerler değil. Bizim ülkede zaten çok normal. Aferin arkandayız. Dilber oyna deyip alkışlamak. Ne var ki alt tarafı oynuyor diyenler o çöplükte sadece bir gün yaşayabilirler mi? Merak ediyoruz haliyle. Dilber açılsın saçılsın, Dilber oynasın, gözümüz gönlümüz açılsın diye salya akıtan insanlar da Dilber'in de birilerinin çocukları, başkalarının eşleri, kız kardeşleri, kızları, ablalar olduğunu, et parçasından ibaret olmadıklarını unuttu. Ha yok kardeşim ne duyar kastım be, ne güzel mekanlar var. Hem kendi istekleriyle oradalar diyenler de kendi yakınlarını o halde görmek isteyip istemediklerini sorgulasın. Orada çalışan kadınların çoğunluğunun psikolojisi de en az midesi kadar bozuktur. Ismarlama içkiler yüzünden çoğu hayalet gibi gezer. Ayda 50-60 bin lira kazandığını iddia eden kadınlar bile kazandığının çoğunu elbiseye, süse, makyaja, kıyafete, hatta yapmaya vakit bulamadığı yemeğe, varsa eğer sorumlu oldukları ailesine, çocuğuna harcar. Harcarken de kendisi de günden güne harcanır. Ne zaman ki gençlik dedikleri ömür sermayesi biter, işte o zaman onların da işi orada biter, sahne yenilere kalır. Ne var canım, kime ne zararı var? Her düşeni biz mi düşüneceğiz? Açalım müziği, Dilber dansı yapalım gitsin. Bu lafım orada çalışmak zorunda kalan insanlara değil zaten. İnsanların yaşantısını sorgulamak, insanları kınamak, düşene bir tekme daha atmak hiçbirimizin haddine de değil, Allah Dilberlerin yardımcısı olsun. Bizim derdimiz Dilberleri alkışlayanlarla, Dilberler hep olsun diye uğraşanlarla. Gözden kaçırdığımız bir nokta var. Sen gitmezsen, o gitmezse, yani toplum Dilberleri desteklemek yerine Dilberlere sahip çıksa yine de sayılar artacak mı? Bizce TikTok karşısında müzik açıp elin adam 3-5 atsın diye oynayan sanal pavyoncuların da Dilberlerden hiçbir farkı yok. Aman canım ne olacak? 2 kadeh içip eğleniyorlar. 2 oynuyorlar. Niye limon sıkıyorsak Allah o kızların sahte gülüşlerinin altındaki acıyı görebilecek basireti versin. Toplumda müthiş bir ahlaki erozyon oluştu şu asırda. Elbette ki bir dizide bir karakter dans etti diye herkes pavyona düşecek, yetişin feryadı atmıyoruz. Ama böyle toplumda kabuk değiştiriyor. Bazı şeyler normalleşiyor. Ha unutmadan biz bir video çektik diye de pavyonlar kapanmaz, endişelenmeyin. Umarım kimse orada çalışmak zorunda kalmaz. Umarım hiçbir genç kız tüm kapıların yüzüne kapandığını düşünüp oraya gidecek kadar çaresiz hissetmez. Umarım oradakilere de bir patika açılır, dar geçitlerin ucu aydınlık bir yere açılır. O ışıklı, içi karanlık kuyulara mahkum olmazlar. Ha siz yine pavyonlara gidin. İçin, oynayın, eğlenin. Bize bir zararınız yok. Fakat iş bulamadığı, faturalarını ödeyemediği için veya sorumlu olduğu insanların ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan, yapmak istemediği halde yapmak zorunda olan, gençliği ve bedeni üzerinden sömürülen, bir ömrü burada çürütmüş insanları da yok sayıp görmezden gelmeyin. Dilber karakterini çok sevmiş olabilirsiniz. Fakat onu referans alıp her pavyon çalışanını onun gibi yaşıyor sanmayın. Pavyonla o kadar meşgul ettiler ki belki gözden kaçmıştır. Hiç konuşulmasa da bu dizide oynayan başka karakterler, oyuncular da var. Mesela diğer başrolümüz cinayet suçunu üzerine almış Adem Hocam. İnsan böyle bir şeyi sadece en yakınları için, oğlu için, kızı için yapar. Bu spoiler değildir artık. Diziyle ilgili ortalıkta çok saçma teoriler de dolaşıyor. Dilber'e Adem Hoca'nın kızı yapanlar bile var. Halbuki Adem Hoca içeride topu 10 yıl yatmış ve içeriye girdiğinde de kızı şu an özel ders verdiği öğrencinin yaşlarındaymış. Yani 15-16 yaşlarında. Dolayısıyla şu anda da 25-26 yaşlarında bir genç kız olması gerekiyor. 15-16 yaşındaki biri de babasını tanıyacak, hatırlayacak düzeydedir. Lise öğrencisiyken emniyet müdürü olan öğrencisi tanıyorsa kendi öz kızı da babasını elbette ki tanır. Fakat Türk dizisi bu. Nice ölüler dirildi. Ne senaryolara şahit olduk, aklımızla dalga geçildi. Suçsuz yere karısının katili damgası yemesiyle Esaretin Bedeli filmine pavyonda çalışan kadın ile gönül ilişkisi kurmalı ve belalı kocasıyla uğraşması yönüyle gönül yarasına, aradaki yaş farkına rağmen küçük kız olgun adam ilişkisiyle Leon filmine, kimi zaman da Yılmaz Güney'in Baba filmini anımsatıyor. Bir de işin içerisine mafyatik sosların eklenmesiyle oğlunu korumak için mafyaya kafa tutan eski hükümlü temasıyla Hikaye Kabadayı filmine doğru evrilecek gibi duruyor. Şimdi oraya doğru yeryüzünde işlenmemiş konu, anlatılmadık hikaye kalmamıştır. Her yıl en az 80 dizi yapıldığı göz önünde bulundurulursa uyarlamalara da, adaptasyonlara da,
da hikaye benzerliklerine de karşı değiliz. Yeter ki kaliteli bir işçilik çıksın ortaya. Adem Hoca'nın sürekli bir kelime oyunu döndürmesi yer yer sıkıyor. Ha bir de şiir sevmiyorsanız diziden uzak durun, benden söylemesin. Bol bol şiir duyacaksınız. Adem Hoca'nın Türk Dil Kurumu sözlüğü gibi dolaşmasına takmış bir kitle de var. Aslında Hazar Güçlü rolünün hakkını veriyor. O dünyaya boş vermişliği, hafif kafa kırıklığını, Dilber'in dengesiz ruh halini iyi verse de dans performansı anılmasa keşke dedirtiyor. Dizide hocamızın sanki 100 yıl yapmış da toplumdan kopuklu olmuş gibi abartılı bazı sahneleri de var. Halbuki 10 yıl önceden akıllı telefonlar vardı. Bir de hocamıza herkesin aşırı bir hürmet göstermesi meselesi var. Hikayenin inandırıcılığını baltalayan, hocayı tanıyan herkes bir şekilde hocaya hayran oluyor. Hadi Dilber'in bir bölümde aşık olmasını, sevgi açlığı çekmesine yoralım. Hatta zaman zaman bipolar bozukluk işaretleri de var. Diyelim ki Azem Hocam Dilber'in manik dönemine denk geldi. Peki ya holding sahibi kadının liseli ergenler gibi Allah'ını ısırmaları? Otelciden tutun Dilber'in kuzeni Zerre'ye kadar. Herkes hocaya hayran. Halbuki gerçek hayatta içeride yatmış insana karşı kabul etmesek de ciddi bir ön yargı var. Belki de korunma içgüdüsünden her suçsuzun diyene de toplum ne otelci ne Zerre gibi hemen ha tamam o zaman deyip inanmıyor. Pavyonda sürekli uyuklayan aşırı alkol tüketiminden ya mideyi ya psikolojiyi ya da vücudunun başka bir yerinde herhangi bir rahatsızlığa sahip kadınlar da var. Hemen hemen hepsi bir gün o beyaz atlı prensi bulunca pavyonu bırakacakmış. Halbuki bu adamı da yine pavyondan buluyorlar. Haliyle pavyonda bulan da pavyonda bırakıyor. Böyle mekanların müşteri portföyü de genelde hırsızı, arsızı, tefecisi, gayrimeşru ya da mafyatik tipler. Tabi son zamanlarda beyaz yakalılar da, kriptocular da, eskiden klaplarda, publarda, barlarda takılan zengin bebeleri de ya da değişik atraksiyon arayan eğlence müdavimi playboyları da artık buraları mesken tutmuş durumda. Orada borç senedi olan, pavyon dışında arkadaşı, sosyal çevresi olmayan bu insanların başka seçenekleri var mı? Hatta Aleyna Çakır gibi öldürülürken yaptıkları işlerin gerekçe gösterilip olayın meşrulaştırılması, yapmasalardı denmesi. Diziyi beğenirsin, beğenmezsin. Karakterleri seversin, sevmezsin. Sana göre olmamıştır, amenna. Ne yazık ki toplum olarak okumayı, üretmeyi değil, kolay yoldan para kazanmayı yücelttik.